Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle makine kullanmadan çok basit bir şekilde nasıl elbise dikeriz bunu paylaşacağım. Aslında makineyi bırakın, dikiş bile kullanmayacağız. Çünkü neredeyse bir 6 santimlik bir yer dikiyoruz ve onun dışında hiçbir şekilde dikiş de kullanmıyoruz. Sadece bir kumaş bir de makas bize yeterli olacak. Pazartesi günü elde dikiş yöntemleri göstermiştim ve o videoyu böyle birazcık destekleyeyim, neler yapılabileceğini göstereyim diye böyle bir şey hazırladım. Ayrıca elde dikmeme rağmen benim 5 dakikamı falan bile almadı elbiseyi yapmak, hani kesmesiyle beraber, ki ben bir de video çekiyordum. Gerçekten çok basit yani ve elbise de aşırı kullanışlı. İsterseniz çay içmeye giderken, isterseniz dışarıya yürüyüşe çıkarken, isterseniz böyle denizden hemen çıktıktan sonra üstünüze geçirebileceğiniz bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Ben hepsi için kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Eminim yine profesyonelleri kızdıracağım bir video olacak. Onun orası böyle mi olur, şunun şurası böyle mi olur, olmaz işte böyle falan diye. Ama oldu, yaptım ve giyiyorum şu anda. Daha fazla uzatmaya gerek yok bence. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öncelikle bu elbiseyi hemencecik yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Bunlardan biraz bahsedelim. Bir parça kumaşa ihtiyacım var. Kumaş hakkında ayrıntılı bir şekilde birazdan konuşacağım zaten. Daha sonra tabii ki bir makasa ihtiyacım var. İğne ve iplik. İplik kumaşınızın renginde olması gerekiyor. Kalıp için şöyle askılı bir tişörtümü kullanacağım ben. Siz de o tarz bir şey kullanabilirsiniz. Ve bir de mezroya ihtiyacım var. Mezro çok da önemli değil açıkçası. Şimdi birazcık kumaştan konuşalım. Elbisenizin boyu ne kadar olmasını istiyorsanız kumaşınız o boyda olmalı. Başka hiçbir şekilde kumaşa ihtiyacımız yok. Ve ben burada tüp kumaş kullanıyorum. Yani kumaş sarmal bir şekilde örülmüş. Yani kumaşımın iki ucu birleşik, böyle hortum gibi bir kumaş. Ben tekrardan yan dikişlerle birleştirmemek için kumaşımın bu özelliğini kullanacağım. Ribanalar, penyeler, trikolar genellikle bu şekilde örülüyor. Yani bulması çok zor bir kumaş değil. Ayrıca çok esnek bir kumaş olduğu için her bedene uyacağını düşünüyorum. İlk olarak kumaşımı alıyorum ve bu şekilde ikiye katlıyorum. Yani şu anda kumaşım aslında 4 kat oldu. Kendisi de 2 kat halinde bulunduğu için. Daha sonra şu uç kısmı birazcık deforme olmuş. Orayı bir temizledim. Ve kestiğim yerden itibaren 1 metre ölçtüm. Benim elbisem tam 1 metre boyunda oldu. Şöyle hafif dizlerimin altında oldu. Daha kısa, daha uzun tabii ki siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Alt kısmı da temizledikten sonra kalıp için aldığım tişörtümü ikiye katlıyorum. Ve kumaşımın kat yerine yerleştiriyorum. Daha sonra arka tarafın yaka oyuntusunu veriyorum ve kesiyorum. Ve kol oyuntusunu da kesiyorum. Omzuma dokunmadım gördüğünüz gibi. Şimdi buraları kestikten sonra kumaşımın tam ortasından ve tek katından tutup ikiye katlıyorum. Yani sanki normalde elbisenin yan dikişi şu anda ortadaymış gibi düşünebilirsiniz, bizde dikiş olmadığı için. Daha sonra bir tarafın yaka oyuntusunu biraz daha açıyorum. Ve kol oyuntusunda birazcık tıraşlıyorum ama omuz çizgisine asla dokunmuyorum. Bu kestiğim taraf ön taraf olacak tabii ki. Daha sonra omuzlarından dikiyorum. Ben burada elde makine dikişi yapıyorum. Yani sağlam bir dikiş yapıyorum. Burayı isterseniz makineyle de dikebilirsiniz. O zaman hiçbir uğraşacağınız bir şey olmaz. Ama ben elde dikip göstermek istedim. Ayrıca bu elde makine dikişin nasıl olduğunu bilmiyorsanız sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Orada bir sürü elde dikiş yöntemi göstermiştim. Ben sadece omuzlarından dikeceğim. Eğer isterseniz bu kol oyuntusunu, yaka oyuntusunu ve alt kısmı kapatabilirsiniz içeriye kıvırıp dikerek. Ama benim kumaşım hiç ipliklenmediği için ben tekrardan dikip uğraşmak istemedim. Ve bu şekilde de çirkin durmuyor yani. Eğer güzel bir makasınız varsa ve kumaşta çok fazla makas izi yoksa hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Benim kumaşım ince ince ribanaya benziyor birazcık. Ben ona benzettim. Ama zaten penyede kullanırsanız aynı sonucu alırsınız.
Bu arada eteğimin altı yamuk, evet, çünkü kumaşım çizgili ve tüp kumaş ve tüp kumaşlarda böyle sarmal bir şekilde sürekli örüldüğü için çizgiler birbirlerine denk gelmiyor. Yani dümdüz bir şekilde kestiğinizde çizgiler böyle aşağıya doğru eğimli olduğu için sanki yamuk kesmişsiniz gibi görünüyor. Onun için ya ben çizgilerin o şekilde durmasına razı olacaktım ya da yırtmacımın sağ ve solu birbirlerine eşit olmayacaktı ve ben ikinci seçeneği seçmeye karar verdim çünkü öyle daha güzel görünüyordu bence. Bu konuda da yamuk kesmişsin diye bir eleştiri de kabul etmiyorum. Omuzlarından güzelce diktikten sonra elbisemin düzünü çeviriyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi bir de alt kısmına ben bir yırtmaç yapmak istedim. Çünkü uzun elbiseler benim gibi böyle çok kıvrımı olmayan insanlara yakışmıyor. Alt tarafa hafif bir hareket katıp böyle dümdüz tahta görüntüsünü biraz silmek istedim. Makasımı alıyorum ve dümdüz bir şekilde istediğim yere kadar kesiyorum. Tek yaptığım şey bu yırtmaç içinde. Yine söylediğim gibi buranın uçlarını kapatabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Ve böylece elbisem bitmiş oldu. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha farklı fikirlerinizi de bekliyorum yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın.